5000 sene önce nasıl organize olduğunuz ve bir matematik biliyordunuz ki bu yapıları yapabildiniz. İnsan buraya kanlı canlı geldiğinde şu ihtişamı gördüğünde hayran oluyor. Bu piramitlerden başka piramit var mı? Mısır piramitleri neden bu kadar gizemli? Arabaya at çarptı az önce. Bakar mısınız geldiğimiz yere, kafaları yiyeceğim. Nereden anladın Türk olduğumuzu ya? 200 metre ileriden. Firavunların tapınakları. Bakar mısınız? Kadıncağız nerede dileniyor? Kafayı yiyeceğim. Piramitlerin gerçek yüzü bu. Gayet güzel konuşuyorsun ya. Teşekkür ederim. Mezun oldun mu Türkçeden? Mezun oldum. Krallarının iç organlarını, kalp hariç söküyorlar ve öyle güzel mumyalıyorlar ki diyeceksiniz neye benziyor? Kahire çok yorucu bir yer. Piramitleri görüyor olsaydık, ayakta kalsaydık komple bembeyaz bir yapı görecektik aslında. Kadın ya da erkek firavun fark etmeksizin hepsi takma sakal takarlarmış. Çünkü bu şekilde Tanrı'ya benzedikleri düşünülürmüş. 1, 2, 3. Piramitlerden çıktık. Gerçek Mısır'a hoş geldik. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bu piramitlerin etrafında ve çölün oluşturduğu bölgede gezelim. 3. piramite doğru gideceğiz. En küçüğüne doğru şimdi. Burada içeride ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Arabalarla, faytonlarla vesaire. İsterseniz yürüyebilirsiniz ama zaten çok uygun olduğu için şöyle binip gidelim. Güzeldi yani, gerçekten hayatınızda bir kere piramitleri görmeden ölmemek lazım derler ya. Ben bunun kesinlikle doğru bir niyet olduğunu düşünüyorum. Darısı başınıza arkadaşlarım. Bak şimdi ikisini görüyor musunuz? Biz az önce şunu gezdik. Bu ortadaki. Şimdi en küçüğüne gidiyoruz. Hepsini şimdi orada anlatacağım. Ve gittiğimiz yolları da görün. Hani buralara geldiğinizde neyle karşılaşacaksınız? Aha da bu. Böyle çölün aslında ortasındasınız arkadaşlar. Bak size az önce içine girdiğim yer Keops piramidiydi. Yanındaki Kefren, şu Sphinx falan var. Önünde göstereceğim, o başlı şey var ya, vücudu aslan, başı insan olan, onu göstereceğim. Şu da Mykerinos. Şimdi onun içine doğru gidiyoruz. Bu en küçüğü. Şimdi diyeceksiniz bunun parası mı yetmemiş? Hayır, ondan değil. Bu ailelerin aslında yaşlarına göre o büyüklüğünü gösterse de bununla beraber Mısır piramitlerinin astronomiyle ilişkisini bağlamıştı. Bu yıldızlar biliminde, gök biliminde iyi oldukları söyleniyor ya Mısırlıların. İşte bu piramitleri de aslında buna göre yaptıklarını düşünüyoruz günümüzde. Çünkü hiçbir şey net değil. Yani düşünün, dünyada düne kadar yerleşimin 5000 yıl öncesinde kadar olduğu söyleniyordu mesela ya. Sonra bir Göbekli Tepe çıktı Anadolu'da. Bütün tarih kitaplarını sildirdi. Anında değişebiliyor. O yüzden burası için de aynı şey geçerli. Hala birçok söylenti var. Ama insanın en çok şaşırdığı şey gerçekten bu yapıların dibine geldiğinizde 5000 sene önce nasıl organize olduğunuz ve bir matematik biliyordunuz ki diğer tarafını geçiyorum, mucizevi taraflarını, bu yapıları yapabildiniz. Aha, deveye binip çölde gezebiliyorlar. Abi üstümüze geliyor, hiç gaz kesmiyorlar da şuna bak. Bu develerle ya da atlarla etrafta tepelere götürüyorlar bakın sizi. Oradan panoramik bir şekilde piramitleri görebiliyorsunuz. Muhtemelen birazdan ben de onu yapacağım. Şöyle güzel bir uzaktan da izleyelim. Bugün tam günümü Giza tarafına ayırdım çünkü. Ortam bu şekilde. Geldiğinizde göreceğiniz piramitlerin gerçek yüzü bu. Develerin içerisinden küçük piramidin olduğu yere geldim. Şu anda gördüğünüz piramit bakın çok daha diğerlerine nazaran en azından kat sayısı olarak daha alçak. Ama bunun da içine bak girebiliyorsunuz. Şurada giriş kısmı var. Ya ben diğer büyüğüne girdiğim için buna girme gereksinimi duymadım. Şu da ortadaki o en ünlüsü. Tepesine baktığınızda görüyor musunuz? Böyle bir yapı kalmış. Yani bunlarda mesela o yok. Zamanla aşındığı için, ama bunda var. Bunun da sebebi şu, aslında piramitlerin dışı beyazmış ve etrafı da bu granit taşıyla böyle bembeyaz şekilde kaplıymış ama zamanla yıpranmış.
Normalde eğer günümüzde piramitleri görüyor olsaydık, ayakta kalsaydık komple bembeyaz bir yapı görecektik aslında. Tükürmeyin ha. Ne yapıyorsunuz? Normalde mesela bir kişi $10 ödeyerek böyle develerle sizi gezdiriyorlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. I am Deniz. You're welcome. I am from Türkiye, İstanbul. Turkey. Türkiye. Yavaş. Yallah yallah. Haydi bakalım deveyle geziyoruz. Feroğullarımı ay panoramik manzarayı izlemek üzere develere bindik gidiyoruz. Hadi bakalım. Yani çöldeyiz, develere binebilirsiniz en azından. Atlara binmektense diye düşünüyorum. Şimdi hadi bakalım beraber gidiyoruz. Haydi. Bak şu en küçük piramidin yanından gidiyoruz. Görüyor musunuz? Alt katları hep ne olmuş? Depremler, rüzgarlarla zarar görmüş. Hadi Tellioğlu Seferoğulları'nın hikayesini yazmaya Mısır'a geldik. Evet abi atlarla burada gidilir mi ya? Develerle gidersin. Şöyle karşıya doğru gidiyoruz. Şu kum tepelerinden en güzel piramit manzaralarını izleyip fotoğraf çekeceğiniz nokta olarak biliniyor. Ben daha önceden de bunu yapmıştım. Gelmişken bunu da yapmak gerekiyordu. Ama güzel yani bu farklı tecrübeler ve destinasyon olarak bambaşka bir diyar olduğu için bence Mısır zaten hak ettiği yerde değil. Mısır'ın en büyük sorunu hiçbir zaman tam anlamıyla demokrasiyi hissetmemesinden dolayı gelişememesi. Çünkü ülkede sadece bir defa gerçek anlamda başa gelmiş bir cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmiş. Diğerleri hep darbelerle gelmiş cumhurbaşkanları. O yüzden ülke bir türlü bir adım ileri gidemiyor. Sebebi de dünyanın en kötü eğitim sistemlerinden birine sahip olması. Üzücü. Şöyle bir dünya mirasını çok daha iyi korunup çok daha organize bir şekilde dünyaya kazandırılabilirdi diye düşünüyorum. Bu benim dünyayı gezdikten sonra gelip kıyaslama konusunda size verebileceğim bir yorumum olsun. Develeri buraya böyle park ediyorlar. Tamam mı? Ondan sonra geliyorsunuz böyle 3 piramidi de görebileceğiniz şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şu 3 tane piramidin aslında altında küçük piramitler var ya, bunlar kadınlar için yapılan piramitler. Erkeklere daha büyüğü yaparlarmış, kadınlar daha küçüklerini yaptırırlarmış kendileri için. Ve aslında piramitlerin hani dünden beri ilk geldiğimden beri size söylediğim bir şey vardı. Kenti piramitlerin dibine kadar kurmuşlar diyordum ya. Çöl, piramitler ve Giza. O kadar iç içe aslında. Bak sürekli bir arka planda gürültü var. Şu an ezan başladı ama şehrin bir gürültüsü vardı. Hatta biz düğün falan var sanmıştık. O derece bir kaos var. Şehrin bildiğin abi Hindistan'dakiler gibi dünyanın en gürültülü şehri olduğunu kabullenmiş dünya. Ve böyle bir yerdeyiz şu anda. Yokuş aşağı iniyoruz dönerek. Hadi bakalım. Geri dönüyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın diyor kendileri. Teşekkürler. Hadi buradan ayrılıyoruz. Artık en ünlü piramidin olduğu yere gidip gezeceğiz. Şimdi asıl size piramitlerin hikayelerini anlatıp gerçek o gizemli tarafını sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi dostlar Sphinx'in olduğu yere geldik. Buradan görüyorsunuz artık tüm piramitleri uzaktan görebiliyor olacağız. Yavaştan şansımıza güneş gitti, şikayetçi değilim. Çünkü güneş olduğu zaman bildiğiniz kavruluyor yüzünüz. Hele ki yazın yanarsınız. Ki en bence kötü zaman Mısır'a gelmek için yaz mevsimidir. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir kafe bulduk. Dedik bir kahve içelim. 3 saattir falan çünkü geziyoruz. Siz bunları çok kısa sürede izliyorsunuz ama kaç saat sürüyor. Böyle içeriden kahvemizi alacağız. Şurada kahvemizi içtik. Az önce DJI'nin da şarjını bitirdim. Düşünün artık kaç saat çektiysem. O yüzden GoPro'ya geri döndük. Şimdi arkadaşlar bu biletle zaten bütün bu arkeoloji alanını gezebiliyorsunuz. O tarafa doğru şimdi girişin olduğu yere doğru yürüyeceğiz. Ve bu kısmı anlatacağım size. Sphinx'in yanına gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu Sphinx dediğimiz şey dünyanın tek parça en büyük heykeli. Kefren piramidinin önünde o zamanın firavununun yaptırttığı aslında bir yapı bu. Normalde böyle şuralarındaki yereler falan nasıl söylenir bilmiyorum, çok büyük. Aynı zamanda sakalı da var. Ama tabi zamanla beraber kimileri burayı işgal eden toplumların bunu put olarak görmesinden dolayı yüzünü
hasara uğrattığını söylese de aslında özünde yıllarca toprak altında kaldığı için tahribata uğramış. Bununla beraber aslında bir de sakalı var özünde ama o da British Museum'da. Ondan dolayı şu an günümüzde hala tek parça heykel olarak en büyüğü, eyvallah, ama uzaktan baktığınızda daha çok Bülent Ersoy'a benziyor. Bunun olduğu yere şuradan böyle yürüyerek geldik, ilerliyoruz. Bakın, kobra satıyorlar, heykelcikler var. Firavunların o zamandan nasıl göründüklerini tasvir ettikleri heykelleri satıyorlar. Böyle küçük küçük tezgahlar atmışlar. Bunun yanından yürüyerek gidiyoruz. Sphinx'in içine gidiyoruz. Abi şu taş işçiliğini bak, yine söylüyorum. Bir Peru'da gördüm, bir de burada. Yani ama buradaki çok eski olduğu için ya inanın bana, hani konuşulan, anlatılan ya da ekranda gördüklerinizin yanında canlısının içinde bunu yaşıyor olmak takdire şayan. Kilitlemişler her şeyi birbirine, parçaları bütünleştirerek. Ve bunun en iyisi Luxor kentinde aslında. Buradaki piramitleri evet geziyorsunuz, görüyorsunuz, harika, ama kentleşme anlamında en güzel örneğini ben size buranın güneyindeki Nil Nehri'nin doğduğu yerlere yakın bir kent var, Luxor adında, orada göstereceğim. Böyle içeriye girdik, dolaşıyoruz. Sütunları, kolonları görüyorsunuz. Şu an tapınağın içinden direkt arkadaşlar Sphinx'in o en ünlü başının olduğu yere doğru, heykelin, gidiyoruz. Ve hemen karşımızda. Vay. Diyeceksiniz neye benziyor bu arkadaşlar? İnsan bedenine benziyor. Aslında bu aslan bedeni olmasının sebebi gücü temsil etmesi. O zamanlardaki firavunlar da kendi güçlerini böyle aktarmaya çalışıyorlarmış. Gerçekten yani 5000 sene önce şunu bu şekilde yapabilmek takdire şayan. Çok ileride olduklarını burada söylemekten artık yoruldum. Ben arada bir fark göremedim Bülent Ersoy'la, bakın. Çok benzetiliyordu. Bayağı benziyor gibi. Ne dersiniz? Şimdi diyeceksiniz, bu piramitlerden başka piramit var mı? Aslında bu piramitler hiçbir şey. İlk piramitler işte asıl Sakkara adında, buranın birazcık daha ilerisinde 8-10 kilometre yapılan kazı çalışmalarıyla asıl piramitler orada bulunduğu söyleniyor. 100'den fazla. Hatta dünyadaki ilk piramidin 6 katlı olan, 6 basamaklı piramidin orada yeni çıkarıldığını size söyleyebilirim. Nereden biliyorum? Netflix'te bunun dizisi var. Kesinlikle izlemenizi öneririm buraya gelmeden önce. En azından kafanızdaki puzzle'ın parçaları oturur. Şimdi bu adamlar vakti zamanında kendilerini tanrı olarak da görebiliyorlar. Yani insanlar şuna inanıyor: Firavun bir tanrının dünyadaki kendisidir. Normal diğer inançlarda neydi? Birçok ülkede de bunu hep söylemiştim. Böyle liderler dünyadaki tanrının yansıması olarak kabul görürdü. Ama burada tam olarak tanrı olarak kabul edilenler var. Tanrının yansıması olarak da. İşte bunu da topluma kabullendirmişler. Sonra da demişler ki biz zaten Firavun'u zenginiz. Kendimizi de tanrı olarak görüyoruz. Öldükten sonra bedenimiz bizim daha böyle özel, güzel, insanların erişemeyeceği ve sonsuzluğa ulaşılacak şekilde bir mabedin içerisinde yer almalı. İşin ilginci, 8000 yıl önce böyle yüzlerce piramitler yapmışlar. Büyüğünden küçüğüne piramitleri yapmışlar. Tamamen hepsi de parayla insanları çalıştırıp, kölelik değil. Ondan sonra bu o kadar büyük yapıları zamanla ne yazık ki erozyonlarla, işte kum fırtınalarıyla ve buradaki artık kentin bitmesiyle beraber çölün altında terk etmişler. Hatta o dediğim belgeselde izleyince göreceksiniz. Yerin altından çıkartıyorlar ama bunlar ayakta kalanlar. Mısır piramitleri neden bu kadar gizemli? Bildiğim kadarıyla Japonlar bunu deniyorlar hatta, ama yoğurt mayalanmıyor. Burada yoğurdun mayalandığını falan bile söylüyorlar. İçeride mumyalama tekniğiyle, tabi o zamanlar bütün o krallarının iç organlarını kalp hariç söküyorlar ve öyle güzel mumyalıyorlar ki beden neredeyse tam olarak et dışında ayakta kalıyor. Yani normalde insanların daha çok dişleri geçmiş yıldan kalır ama bunların bedenleri kalıyor ki onu size Egyptian Museum'da sonraki bölümde Kahire'de aktaracağım. O çok önemli bir detay çünkü. Mumyalamayı çok iyi yapıyorlar. Hala günümüzde nasıl yaptıklarını bu arada bilmiyoruz. Thank you brother. Artık gerçekten insanların şu atların dibinize üstüne sürmesinden, para demesinden, yani 2-3 yıldır beni hiçbir ülke bu kadar yormadı.
Yani bu kadar terbiyesiz de bir toplum görmedim. Havalimanından itibaren başladı bu terbiyesizlik. Az önce GoPro'mu düşürdü kadın mesela masada. Şöyle baktı gitti. Yani kusura bakmayın. Yani affeder, hiçbir şey yok. Yani sırada bile geldiğinizde hep önünüze geçecekler ve gözünüzün içine bakıp size böyle yapacak. Bunlara hazırlıklı olun. Sinirlerinizi alt üst edebilir burası. Çünkü yani ben o kadar yer gezmiş birisi olarak bunda kendimi yaptığım o anlar oldu. Sakin ol Deniz. Sakin ol dediğim. Mısır, Kahire çok yorucu bir yer. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Hadi bakalım devam. Şimdi artık en ünlü piramit yolunu görüyorsunuz. Buradan ileriye devam edeceğiz. İşte bu piramidi yaptıran abi gitmiş kendine bir de bu heykeli yaptırmış. İşin özü buymuş. Tozun içinde yukarıya doğru devam ki. Haydi gençler. İşte bunu diyorum var ya, gerçekten hani Dubai, Katar'ı falan da size gösterdim. Bu Mısır piramitleri onlarda olsaydı var ya, uçururlardı burayı, uçururlar. Ben dünyayı gezdikçe eleştirmeyi seviyorum abi. Bu mesleği yapıp gördükçe neyin doğru neyin yanlış turizm anlamında daha net kıyaslayabiliyorsun. Üzücü. Nereden anladın Türk olduğumuzu ya, 200 metre ileriden? İnanılmaz. O kadar da Türk yok yalnız. Daha çok İtalyanlar, Almanlar var. Geldik bakalım. Şimdi şuna yaklaşıp biraz bakalım nasıl görünüyormuş. Bırakma. Ey, 100 metre beraber yürüdük. Konuşmasan da geliyor, konuş. Bıraktım artık. Hindistan'a geçtiler. İlginç de bir şey söyleyeyim. Gitmişler, piramitlerini yaptırtmışlar. Sonra da önüne tapınaklarını yaptırtmış, biliyor musunuz bu adamlar? Firavunların tapınakları. Direkt girip gezebiliyorsunuz. Hepsinin önünde var ama tabii ki çoğu yine ayakta kalamamış. Mesela şurada 2 tanesi duruyor, küçük olanların. Gelip aynı zamanda insanlar firavunları öldükten sonra dua ederlermiş. Çünkü onların Tanrı'nın izi ya da Tanrı'nın ta kendisi olduğunu düşünürlermiş. Hatta öyle ki kadın ya da erkek firavun fark etmeksizin hepsi takma sakal takarlarmış. Çünkü bu şekilde Tanrı'ya benzedikleri düşünülürmüş. Hatta birçok böyle antik Mısır'dan böyle hediyelik eşyalarda vesaire görürsünüz ya, dünyanın dört bir yanında böyle sakallı. İşte bunun da sebebi buymuş. İşte bunun gibi daha binlerce detay var arkadaşlar. Yani antik Mısır'ı anlamak, anlatmak benim bir YouTuber olarak pek başarabileceğim bir şey değil. Dünya kadar tarihçinin videoları internette var. YouTube'da, Netflix'te, birçok belgesellerde var. Oturup izleyin ama özeti temel olarak bu olsa da insan buraya kanlı canlı geldiğinde, şu ihtişamı gördüğünde hayran oluyor. Ben sizlere bir nebze de olsa bu adamların hayatlarından kesitleri aktarmaya çalıştım. Vakti zamanında kimi belgelenmiş, kimi belgelenmemiş olsa da. Bakın şurada da mesela Sakkara taraflarında dediğim size 3-6 tane piramit görüyorum. Tam şurada. Uzaktan onlar da görünüyor. Aslında asıl yaşadıkları yer orasıymış. Sonra buraya yapmışlar çünkü buradan Nil Nehri geçiyormuş. Öyle ki hatta Nil Nehri'nin akıntısını dahi kullanarak bu piramitlerin üstündeki beton sütunların hepsini taşımayı yukarıya başarmışlar. 2,5 ton, 15 ton ağırlığındaki betonu yukarıya kaldırmak 5000 sene önce neredeyse aslında imkansız. İşte bu yüzden antik Mısır uygarlığının birçok şeyini hala günümüzde çözemiyoruz, bilemiyoruz. Şimdi bunun en dibine kadar geldim. Yani şu kısmı nasıl ayakta kalmış, düşmemiş? Diğer bütün en tepesi hariç bakın o katman aşağıya düşmüş, parçalanmış. Ve normalde bu gördüğünüzde yine bembeyaz bir piramitti. Akşamüstü olmaya başladı. Akşamüstü rengi de çok güzel oldu piramitlerin. Şöyle dolaşarak artık çıkalım buradan. Abi piramitlerden çıktık. Gerçek Mısır'a hoş geldik. Arabaya at çarptı az önce. Bakar mısınız? Kadıncağız nerede dileniyor? Kafayı yiyeceğim ya. Yazıklar olsun bu dünyanın adaletine var ya. Hello, welcome Egypt. Welcome. Where you from? Turkey? Her şey o kadar eski ki. Bak şurası bir fırın bacasının olan yer var ya. Şurası portakal sıkan bir meyve sucuğu. Şurada bir cami var. Şurada bir kafe var.
Şurada bir telefoncu var. Her şey iç içe ama her şey tozların altında. Size şöyle bir bölgenin manzarasını göstereceğim. Böyle yolun kenarında oturuyorlar abi. Abi şu mesela şu olayı hiç anlamadım. Bak. Gördünüz mü? Yolun kenarında kaldırımda oturuyorlar ya. Neden? Yani niye? Hiç. Burası var Hindistan'ın bir tık altı gelişmişlik olarak gördüğüm. Burada çok önemli papyrus noktaları var. Eski dönemde kullanılan kağıt gibi düşünebilirsiniz ama bir bitkinin, şimdi içeride göstereceğim size, inceltilmesiyle yapılan bir kağıt sistemi aslında. Burada da şöyle bir nokta var arkadaşlar. Gelmişken görmek gerekiyor. Ben önceden de bunu gelip yerinde incelemiştim. Şimdi bir kere de buraya gelmişken görelim. Merhaba, hello. Evet. İsmin ne? Sandy. Sandy. Evet. Memnun oldum. Ben de Deniz. Gayet güzel konuşuyorsun ya. Teşekkür ederim. Mezun oldun mu Türkçeden? Evet, mezun oldum. Çok Türk müşteri geliyor mu? Evet, Turist. geliyor. Evet. Öyle mi? Çok güzel. Bize ne anlatacaksın bugün? Tamam. Şimdi bu bitkisinin adı papyrus. Antik Mısır'da çok önemli ve çok kutsaldır. Neden? Ne, adı ne bunun? Papyrus. Papyrus bitkinin ismi değil mi? Evet. Tamam. Çok önemli ve çok kutsaldır. Neden? İki sebep var. Birinci sebep, ışık altına koyarsak Amon-Ra eşine çok benziyor. Amon-Ra ya da Ra biliyor musunuz? Ra tanrısı mı? Evet. Ne? Ra tanrı. Ne? Güneş. Güneş tanrısı. Aynen öyle. Evet. Ve bu parçası güçlü temsil ediyor. Diğer tarafta bakabilirsiniz. Üçgen. Evet. Ne benziyor? Piramide. Aynen öyle. Şansı getiriyor. Şans istiyor musun? Şans bitkisi. Şans. Şans. Şans istiyor musun? İstiyoruz. Şanslar. Bizi kutsadın mı şu anda? Bol bol şanslar. Antik Mısır'da bu bitkisinden nasıl papyrus kayıtlar yapıyoruz? Kayıtları yapıyor. Yani mesela bu ibad istediğiniz bu kadar kesiyor onu. He, bunu ki istediğim ölçüye göre öyle kesiliyor. Ha, büyük istersen daha uzun kesiliyor. Ha, anladım. 2 Boyuna metre göre. uzun. 2 metreye kadar. Şu da mı mesela papyrus'tan yapılma? Evet papyrus'ta. Hadi ya. Dışını mı kesiyorsun? Soyuyorsun. Bu arkadaşlar hep Türkçe bölümü okuyorlar Mısır'da. O yüzden Türkçe konuşuyorlar. Evet. Şeker kamışına da benziyor değil mi? Tamam, kestin, çok kabuğunu biraz çıkardın. Evet, biraz sert. Ne kullanıyormuş? Sepetler, şapka, hale, hasirler, ayakkabı. Mısır'da Ha, kullanıyoruz. sert olduğu için. Evet, Sana sert. daha yumuşağı mı lazım? Papyrus olması Bu için sert, tam. Evet ama içindeki bu lif kısmı da zayıf. Ha, bunu kullanacaksın. İçindeki suyu çıkardın şimdi Evet ve güç yapmam için. ve yayılıyor şu anda değil mi böyle? Evet. Ha, merdaneyle de dövüyorsun. Suyunu çektiriyorsun şu anda. O bitki de papyrus'un içi de artık yayılmaya başlıyor. Aynen öyle. Bu renk almak istersem suda 1 hafta bırakıyoruz. Ama bu renk almak istersem suda 2 hafta bırakıyoruz. Yani zamanla kaldıkça kahverengi oluyor. Evet aynen öyle. Şimdi bildiğiniz bir defter, kağıt haline gelecek şekilde alanını yaratıyorsun. Ne yapıyormuş antik Mısırlılar bunu? Bu çizim için mi kullanıyorlarmış? Evet. Hatta biz mezarlar böyle mumyalar çıktığında böyle papyruslar var ya rulo halinde. Bunlar onlar mı hep oradan mı görülenler? Örnek verilerek değil mi? Çünkü eskiden Mısır'da, antik Mısır'da mumyalar gömülürken notları şeklinde böyle papyruslarla bırakılırmış. Rulo hallerinde var. Hatta o bahsettiğim belgesellerde anlatıyorlar. Yani burada gördüğünüz aslında şekiller, tanrılar ya da firavunlar, insanlar vesaire hepsi o zamanın örneklerinden esinlenerek günümüzde yapılmış halleri. Yani siz bunu kafanıza göre yapmıyorsunuz. Hepsi antik Mısır'dan gelen Evet, yani semboller. Mesela bunda ne yapıyor? Firavuna mı geliyorlar? Tamam. Mahkeme. Mahkeme. Evet. Antik Mısır'dan nasıl olan kişi olduktan sonra nasıl hesap soruyor yani Hesap verecek. Evet. Ki aynı zamanda şurada da yazan bir dünya notlar var değil mi? Bunlar, Altlarında evet. Yani hikayesi almak için Anlatıyor hikayeyi, ne olduğunu. anlat- Aynen öyle. Peki bu antik Mısırca'daki hikayeyi biliyor musunuz artık? Çevirebiliyor musunuz Evet. günümüzde? Var, evet. Her şeyi anlatıyorlar yani. Aynen öyle. Vay, çok Şimdi- güzel. Teşekkür ederiz. Güzel. İşte o bütün hikayenin ve yaşanmışta özeti de bu. Ha, böyle sıkıştıracaksın onu. Evet yani kendi kendini yapıştır. 2 haftadan sonra sonuçta hazır mısınız? Evet. Hadi sayabilirsiniz. 1, 1, 2, 3. Vay, böyle oluyor öyle mi? 2 haftadan sonra. Papyrus böyle oluyormuş. Çok güzel. Sonra da çiziyorlar üstüne bu şekilde. Notlar alıyorlar. Yırtılmıyor. Öyle mi?
Ben de tam onu soracaktım ya. Yırtılmıyor mu diyecektim. Ne kadar sağlammış. Teşekkür ederiz. Şimdi kokabilirsiniz. Var mı? Yo, çok gayet güzel. Güzel. Muz kokusu var. Muz. Yani ne güzel antik Mısır'ın en başından itibaren günümüze aktarılan bu aslında mesajlarının nasıl yapıldığını gördünüz. Orada piramitleri anlattık. Firavunların gelişmişliğini anlattık ki adalet sistemi bile varmış adamlarda. Bunu papirüslerin içerisine yazmışlar. Bugün de günümüzde bunu pazarlıyorlar. Bak burada da ne var? Onlar da Hartuş. Hartuşlar. Hartuş. Evet. Antik Mısır'da sadece krallık isminiz yazabilirmiş. Nasıl yazıyormuş? Antik harfeceyle. Bunlar. Ne onlar? Bunlar antik harfece. Harf. Evet. Öyle mi? Evet. Antik Mısır'ın harfi o mu? Hieroglif. Ya öyle mi? Yani şey hayvan şekilleri gibi aynı Evet, zamanda aynen bak öyle. şurada. Yani mesela baykuş kendi me kaçıyor. Ha öyle mi? Evet. Ha, baykuş işareti M. Evet. Şahin A. Şahin A. Böyle. Yani bu H, Lotus A Aa. böyle. Bir şekilde alfabelerini kurmuşlar. Aynen öyle. Ve aktarabilmişler de bunu. Ne? Yani günümüze gelmiş. Bunu Peru yapamamıştı. İnkalar. İnkalar ki aslında bu antik Mısırlılar kadar eski bir medeniyet değil. Ama özellikle İspanyollar ilk Latin Amerika'ya geldiklerinde birçok yeri yakıp yıkmışlar. Özellikle tapınaklar ve önemli noktalar. Onların da abaküs sistemi var mesela. Ama düşünsenize kaç bin yıl öncesindeki antik Mısırlılar kendi aralarında alfabe kullanmışlar. Papyrus'lere yazmışlar ve bunu piramitlerin içerisine gömerek günümüze iletebilmişler. İşte o yüzden bu kadar önemli bir dünya mirası. Bak mesela bu çok ilginç. Ne demiştin? Antik Mısır'da ilk kadın mı erkeğe aşık kadın oldu? erkeğe. Aşkını Çünkü açıyor. kadın yani Antik Mısır'da yani çok kutsaldır, onu hak veriyor. Vay. Evet. O yüzden önce kadına öncelik veriyor. Aynen öyle. Kadınlar değerliymiş o zaman Antik Mısır'da. Değerli mi? Değerli, çok değerli. Öyle mi? Evet. Vay be, yani 5000 sene önce kadın daha değerli. Aynen öyle. Bak bu da resmedilmiş haliymiş şurada. Şimdi tamam. Bu tablo başka yani bu tablo bu arada bu daha büyük böyle. Bu daha güzel. Evet. Tutankhamun ve bu Esnankamun bu. Erkek ve bu kadın. Kadın Antik Mısır'da aşkı etraf etmeye başlıyor. Nasıl? Eliyle bir lotus onu veriyor. Sağ eliyle dokunursa kabul etmiyor. Ama sol eliyle dokunursa kabul ediyor. Neden sol eliyle? Aynen öyle. Sol kalp olduğu için. Evet. Yani tüm kalbinde kabul etti. Böyle. Sonra evleniyorlar mı? Evet. Peki kaç eşleri olabiliyor? Çok eşi var. Bak işte en önemli liderleri Tutankhamun. 9 yaşında tahta çıkıyor, 18'e kadar yaşıyor. Bu süreçte bir tane eşi oluyormuş. Diyor ki imkanı olsa çok olabilir. Ama eşi ona hayatının işte ilk okunu veriyor. Bu okla hayat döngüsü başlıyor. Çocuklar işte sonsuzluğa kadar gidiyor. Bunların hepsinin bir manası var. Yani şu üçgeni ya da şu anahtarı vesaire boşa vermiyor. Sonsuzluk. Ve burada şans bujayı. Şans öpücüğü. Mısır'dan adı Goran. Gora mı? Evet Goran. Türkiye'de ne var? Filmi var Gora. Goran. Goran neymiş o? Goran. Türkiye'de var. Ne var? Bu bujayı. Bök böceği. Ha, buk böceği. Şu da güneş. Evet bu güneş. Ha, buk böceği bizde. Bu şansı mı sembolize ediyor? Şansı gidiyor. Öyle mi? Evet şimdi bu tablo. Neler var ya? Çok işte bak ben bu bilgileri öğrenmek istedim gezerken abi. Benim olayım buydu yani gerçekten bizde çok var. Evet ama Mısır'da şansı gidiyor. Şimdi bu tablo hayattaki ilk güneş takvimi. Aa. 1, 2, 3, 4. 4 ikiz horoz var. 4 ana yönü temsil ediyor. Evet. Kuzey, güney, batı, doğu. 1, 2, 3, 4. 4 kadın, 4 mevsimler temsil ediyor. Mevsim. Evet. Neden kadın mevsimler gibi? Değişiyor çünkü sürekli. Açılır, Bir kapanır. Her zaman haline ve modu değiştirir. Ruh değiştiği için. Bak düşünsene 5000 sene önce de kadın erkek ilişkilerini ne güzel böyle tasvirlemişler yani. Papyrus'un üstünde bile. Kadının diyor ruh hali sürekli değiştiği için diyor 4 farklı mevsimi temsil edermiş. Hadi. Onları sayarsak 12 kişi geldi. 12'ni temsil ediyor. Ayı. Ayları. Aynen öyle. Herhangi bir kişi 2 kol var. 12 çarpı 2. 24 saat. Aynen öyle. Onları sayarsak 51 ya da 52 simge. Yıl hafta. Ortasındaki ya da etraftaki burçlar var. Burçlara var öyle mi? Evet. Şimdi sehirli oda var. Sehirli oda hazır mısınız? Sehirli oda mı? Evet. Hadi.
Çok güzel anlattı. Var ya, helal olsun size, şu an çok iyi bir şekilde bu işaretlerin ne işe yaradığını, böyle gittiğinizde alacağınız hediyelik eşyalarda bile tahmini ne manaya geldiğini göstermiş olduk. Çok beğendim. Bura harikaydı. Bakın ne olacak. Ayetel Kürsü. İhlas Suresi 99 Allah ismiyle ve son akşam yemeği Hazreti İşi. Evet. Dinler iç içe. Dinler beraber. Evet, görüyorum. Evet. Şimdi bastablar arkası siyah, bastablar arkası beyaz. Ne fark arasında göreceğiz. Vay. Çok güzel. Hani hediyelik eşya konusunda da bence burası çok iyi. Buradan bir şeyler almak lazım. Ben o kadar çok beğendim burayı. Özellikle bunlar ışığa göre değişiyor bak. Gördünüz mü? Bir anda ne oldu? Çok beğendim. Bizde de var bunlardan ama seramikte var. Kapadokya'da, mozaiklerde var. Bizde de var aynı şekilde. Ama iyi pazarlamışlar. Helal olsun. Ben ikna oldum. Bak şimdi bir şey anlatacağım. Evet, hayat ağacı burada. Arkası beyaz. Ama Hayat ağacı ne yapıyordu? Hayatı sembolize evet, değil mi? hayat ağacı, çocuklardan babaya kadar. O dönemde Aile, bile. aynen Aile öyle. kavramı varmış, Evet, öyle mi? aile. 5000 bu sene önce, arkası Allah Allah. beyaz ama bu arkası siyah. Karanlıkta ne olacak? Kedi Başka oldu. bir şekilde dönüşüyor. Kedi dönüşüyor. Vestet, mutluluk tanrısı. Ve burada aynı şekil çıkıyor. Varlıyor. Çünkü arkası siyah. Anladım. Kedi kutsal mı, uğur mu, şans mı? Kutsal, evet. Yani ona da Vestet, mutluluk tanrısı enerji getiriyor. Ha, mutluluk tanrısı enerji getiriyor. Evet. Yani kedi gördükleri zaman mutlu oluyorlar. İnşallah, evet. Aa, hayvanları da kullanarak mesajlar iletmişler. Ben bunu okumuştum, kedinin kutsal olduğunu. Evlerinde de bulunduruyorlarmış hatta. Çok seviyorlarmış da. Evet. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten. Elinize sağlık, ağzınıza Teşekkür sağlık. ederim. Bize anlattın, ikna ettin. En son böyle papyruslar aldık biz de. Bakın ben normalde bir yere gittiğimde kolay kolay hediye almam ama artık benim de bir evim olduğu için Fethiye'de kendime ait böyle bir şeyler toplamaya başladım. Normalde $60 tanesi, bize 20-30'a falan gelecek, güzellik yapacak. İndirim yapıyor. Bu da bize hediye mi? Evet. Burada da işte o zamanlarda kullanılan alfabe. İsmimizi yazacaksınız üstüne. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol. Böyle ismimizi yazdıracağız. Gece onların hani içeride göstermiştim ya, böyle ışığı kapattığınızda isimler görünüyormuş. Anısı kalsın diye yapılan pazarlama taktikleri. Ama kızın anlatımını çok beğendim. Ürünler de gayet kaliteli benziyor. Gelmişken de anısı olsun diye böyle bir tercihimi kullanayım dedim. Çok fazla detay var. Antik Mısır'a dair okumanız gereken kitaplar, izlemeniz gereken onlarca belgesel var. Pek tabii ki ben size anca bu kadar hızlandırılmış şekilde aktarabilirim. Elimden bu kadar geliyor. Nasıl yazıyor şimdi? Böyle mi? O antik harfçeyi yazdıktan sonra ben gece ışığı kapattığımda orada benim ismim Deniz mi yazacak? Yani burada Deniz harfçeyi karanlıktan çekiyor. Hadi deneyelim. Bakın kuruyor mu şu anda? Antik Mısırca'da benim ismim bu şekilde. Teşekkür ederiz. Şimdi abi aldık ürünleri, içeride test ettik, gayet güzel fosforlu bir şekilde çalışıyor. Ülkeden çıkarırken de bu şekilde rulo haline getiriyorlar. Bunu böyle bak katlarken sıkıntı olmuyor. Sonra bunu Türkiye'ye döndüğümüzde camla kaplattıracağız. Yap bakalım kardeşim rulomuzu. Pakette sar bize malı. Gümrükte sorun olmayacak. Tamam. Sorun yok. High quality. Teşekkürler. İyi günler. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Dün yemek yediğimiz yere geldik. Koştura koştura birazcık da olsa şurada gün batımını yakaladık. Çünkü birçok restoran puanları çok kötü. Hem de manzaraları. O yüzden dedik ki güzel bir yere gelelim. Dün buranın yemekleri yine iyiydi. Yorucu bir gün oldu. Giza bölgesi özellikle gezmenin yanı sıra havadaki toz, çöl havasından dolayı sürekli de araçlar gezdiği için insanı biraz tıkayabiliyor. Şimdi bu benim Mısır'a dair ilk kentimdi. Pek tabii ki ilerleyen günlerde sizlere bahsettiğim gibi Nil Nehri boyunca güneye kadar ineceğiz. Akabinde de Kızıldeniz'de yüzeceğiz. Bu planlamalarımın hepsini açıklamaya bırakacağım planlar şeklinde, öneriler şeklinde bakın. Mesela diyelim ki bugün Mısır piramitlerine giriş yaptık değil mi? Bunu online alabiliyorsunuz, daha uygun alabiliyorsunuz gibi böyle bağlantılarına kadar her şeyi bırakacağım. Bir de biz yeni bir platform kurmuştuk. Beni de gezdirin.com diye. Mısır gezi kartını yakında sizlerle paylaşacağım. İleride bir gün Mısır'a gelecekseniz beni de gezdirin.com'da Mısır kartıma girin. Oradaki bütün önerilerimize bakın. Bütün ulaşım, uçak, vize ne isterseniz bulabileceksiniz. Çünkü burada bazen belli yere kadar anlatabiliyorum. Ve oradaki düzenli gezi rehberlerinin size çok faydası olacağına eminim. Yıllardır dünyayı gezip blog yazan birisi olarak dev rehberler hazırladık. Çok da güzel oldu. Bakarsınız.
Şimdi bu restorana geldik. Arkada mangal yanıyor dünkü gibi. O yüzden kokusu böyle şimdiden bizi doyurdu. Şöyle mis gibi de ekmek bile geldi yani, daha ne olsun. Hadi bakalım, afiyet olsun. Şöyle acuka gibi bir şey yiyorum. Enerjim yerine gelmeye başladı yemek gelmese de. Mısır'a geldiğinizde nasıl bir plan çıkartabilirsiniz onu söyleyeyim. Kahire'ye bir gün değil en az 2 gün ayırmanız lazım. Çünkü bir gün piramitlerin etrafını gezdiniz, geldiniz, gittiniz derken zaman geçiyor. Bir de burada çok ünlü bir tur var. Nil Nehri turu diye geçiyor. Kahire'den Luxor kentine kadar bu antik yolu izleyebileceğiniz 3 günlük 4 günlük programlar var. Ben bunu bir sonraki seyahatimde inşallah Mısır'a gelirsem ayırmak istiyorum. Çünkü önce bir Luxor'a gidip görmem lazım. İleride yine mi bir Mısır'ım geldi göreyim dersem sırf bunu yapmak için gelebilirim. Çünkü bu seferki amacım Luxor, Şarm El Şeyh ve Hurghada'yı görmekti. O yüzden şimdilik rafa kaldırdım. Ama sizin zamanınız varsa bunu da yapabilirsiniz. Baksana ne güzel geldi böyle. Mangal gibi getirmişler üstüne. Bir de bunun fiyatı çok uygun biliyor musun? 9 dolara falan denk geliyor. Bakalım tadı nasılmış. Şöyle. Tahin. Zeytinyağlı tahin bildiğiniz. Afiyet olsun. Şimdi burada belli günlerde piramitlerin işte üstü olsun, o Sphinx olsun, gece şovu oluyor. Tiyatro gibi böyle ışık şov yapıyorlar. Ona koşturuyoruz. 8'de varmış. Böyle koştur koştur girmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bileti buradan alacağız herhalde. Abi kimse bakmıyor. Kafayı yiyeceğim. Abi ben burada niye bekliyor olabilirim? Allah rızası için. Gidiyorlar ya. Abi ben burada niye bekleyeyim camın önünde, düşünsene. 20'şer dolar giriş Burçin. Gel çatıdan izleyelim ya. Yer mi Anadolu çocuğu ya? O parayı vermedik çünkü burada bir dünya çatılarda oteller var. Herkes müzikle iniyor, gürültüyle iniyor. Kafayı yiyeceğim. Şimdi oraya çıkacağız. Böyle rastgele bir rooftop gördük yukarıdan. Piramitler her yerden görünüyor ve piramitlerin üstünde bir ışık şov yapıyorlar. Özü bu aslında. Açılmıyor. Allah'ım bu işte ya. Burçin, burası çok daha güzelmiş. Allah'ım. Bakar mısınız geldiğimiz yere, kafaları yiyeceğim. Bence burası çok daha güzeldi. İsmi şu bak. Hayat Pyramids View. Buradan çok daha geniş açılı görebiliyorsun. Ve böyle ısıtıcıları koymuşlar. Bir yanda da ay ışığı manzarası. Hadi iyi seyirler. Bu şekilde piramitleri bakın aydınlatıyorlar. Şov başladı. Böyle müzik veriyorlar. Bir yandan da müziğe göre ışık veriyorlar. Çok doğru karar verdik bak. Arkada da küçük bak en minik piramitleri de yaktılar. En büyüğünden en küçüğüne gece manzarası. Bunu da görmedim demem. Size de öneriyorum. Şurada etkinliğe gideceğinize bu kafelerde bak işte bir dünya var. Takılın daha iyi. Vay anasını, bitti. Bakın insanlar kalkıyor. Ulan şunu iyi ki geldim, gösterdim, deneyimledim. En azından nasıl kazıklanmaz benden gördünüz canlı canlı. Yemin ederim buna 20 dolar verseydim, kaç dakika sürüyordu, 20 dakika mı? 20 dakikası için böyle bir şeye verdiğime acırdım. Şu bulunduğumuz ortam daha keyifli. Yani piramitleri izlemek ışık gösterisinden daha keyifli şu anda. Bunu yapın. Siz beni dinleyin, pişman olmazsınız. Kaotik bir günün ardından artık dinlenebilirim dostlar. Güzeldi. Her şeye rağmen gelmişken görülmesi gereken bir durağı sizlere aktardım. Kahire bu gezimin sadece bir başlangıcıydı. Muhtemelen şimdiden uçak bileti bakmaya başlamışsınızdır. Ama merak etmeyin, yaklaşık 6-7 bölüm Mısır'dan böyle ayrıntılı rehberler yaptıktan sonra sizlerin de kafanızda en azından Mısır'a dair rota çıkarma konusunda birçok oturmuş olacak. Bu sadece giriş kısmıydı. Aşağıya indikçe, hatta doğuya gittikçe deniz, kum, güneşi de sizlere aktaracağım tarihle beraber. Aynı zamanda beni de gezdirin.com'da da bunların hepsini gezi rehberi olarak sizlerle yine paylaşacağız. Orada kartlar şeklinde bütün bu yolculuklarımın bir rehberini göreceksiniz. Burada tabii ki sadece belli bir yere kadar aktarabiliyoruz. Orada daha kapsamlı tecrübelerimiz olacak. Yani sizlerin bir sonraki bölümde izleyeceğiniz yerde Kahire'nin merkezi ve dünyanın en iyi müzelerinden bir tanesiyle başlayan yolculuğumuz olacak olan Egyptian Museum ve şehir merkezi turu şeklinde devam edecek. Onları da paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok renkli ve aynı zamanda antik Mısır uygarlığına dair yine bilgi dolu gezi videolarını sizlerle aktaracağım inşallah. Benim dünya turumda gerçekten heyecanlandığım ve ne olursa olsun geldiğime değdi diyeceğim bir durak. İlber Ortaylı'nın da ölmeden önce kesinlikle görülmesi gereken yerlerde bulundurduğu Mısır önemli bir noktaydı. Sadece dediğim gibi videonun içerisinde birçok kez keşke turizmi daha iyi becerebilseler, daha saygılı olsalar ve en azından şehirlerini, etrafı, doğayı, tabiatı, hayvanlara biraz daha saygılı koruyarak katma değerli bir turizm keşke yapabilseler. Bu da bu videomuzun mesajı olsun en azından.
Instagram'da da yine bütün bu yolculuğumu Reels olarak paylaşacağım. Aynı zamanda storylerle de gezi rehberleri şeklinde orada da aktarırım. Mutlaka takip edin. Yine bildiğim her şeyi açıklamaya da bırakırım. Oradan bakarsınız. Emin olun Mısır'a gelecek birçok gezmek isteyen arkadaşımız için bu videolar ve akabinde gelecek detaylı gezi rehberleri biçilmiş kaftan olacak. Şimdilik benden bu kadar. Artık şöyle güzel bir uykuyu hak ettim. Gözlerimin de altından görüyorsunuzdur. Yorucu bir gündü. Bir sonraki videoda zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.